Bir daha gidecek, unuttu. Merhaba Mustafa abi. Aldım belgeyi. Tamam, teşekkürler. Merhaba. Ay. Ne? Böyle enteresan görüşme trafiği mi olur ya? Merhaba, 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 merhaba. Video çekeceğim ya, FBI bile girdi araya. Bak. Hanımefendiler ve beyefendiler, herkese merhaba. Bugün size Amerika'da ve Türkiye'deki kurumsal kimliklerin sizinle nasıl iletişim kurduğu ile ilgili birkaç tane bilgi anlatacağım. Aradaki farkları söyleyeceğim. Son bir iki haftada o kadar enteresan şeyler yaşıyorum ki. Türkiye'deyken Amerika ile ilgili pek çok iş yapıyordum ben online olarak. Şimdi Amerika'dayken de Türkiye'de aynı diyalogları yaşıyorum. Yalnız buradaki kurumsal kimliklerle, kurumsal şirketlerle bağlantılarınızla Türkiye'de kuracağınız bağlantılar arasında ciddi farklar var. İş süreçleri de birbirinden oldukça farklı. En başından şöyle bir girizgah yapayım size. Burada herhangi bir şirketle yaptığınız iş ne olursa olsun günlük mailleşme rutininiz, hızınız 2 maili pek geçmez. Benim çoğunlukla tek mailde kalıyor. Bir şirketle atıyorum bir film için görüşme halindeyim. Bir mail yazıyorum. Bir mail geliyor. O mailin cevabını anca ertesi gün yanıt olarak alabiliyorum ben. Bunun dışına çıkmıyorlar pek burada. 2 mail çok ender oluyor. Sadece hani hukukla ilgili avukatla falan görüşürseniz ya da vergi durumları ile ilgili mailleriniz biraz daha hızlı dönebiliyor ama onun dışında asla bir hız beklemeyin. Çünkü Amerika demek beklemek demek. Burada herkes bekliyor. Ve kurumsal yazışmalarda belli bir noktadan sonra herkes işle ilgileniyor, sizinle ilgilenmiyor. Konu neydi? Çözümü nedir? Konu nedir? Çözümü nedir? Tamamen bu minvalde işliyor her şey. Türkiye'de şöyle bir durum var. Marka ismi vermeyeceğim tabii ama bir markayla görüşme halindeyiz uzun süredir. Her mailde, istisnasız her mailde, bir dakika içinde cevaplanan maillerde bile merhabayla başlama hastalığı var. Ben anlam veremiyorum buna, neden? Kurumsal dil olması içindir belki ama gerçekten kurumsallığa alışmamış bir insan olarak bana çok tuhaf geliyor. Bir konuda benden bir belge isteyelim. Merhaba Mustafa Bey, falanca 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 göndermeniz gerekiyor bize deniyor. Tamam diyorum, gönderiyorum. Mailde işte istediğiniz belgeler attachment olarak eklidir diyorum. Ya bir dakika geçiyor ya da geçmiyor. Merhaba Mustafa Bey. Evet, dosyaları aldık. Tamam, güzel. Teşekkür ederim diyorum. Bir sonraki mail. Merhaba Mustafa Bey. Rica ederiz. Efendim? Ya bir noktadan sonra elde ilk öpücük filmine dönüyor olay. Demans mıyız lan biz falan oluyorum. Merhaba Mustafa. Yanınızda ya adam böyle merhaba Mustafa. Merhaba. Nasıl gidiyor? Teşekkürler, iyi. Merhaba Mustafa. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Merhaba Mustafa. Merhaba. Belge gönderdim. Merhaba Mustafa. Aldım belgeyi. Tamam, teşekkürler. Merhaba. Ay. Ne? Böyle enteresan görüşme trafiği mi olur ya? Merhaba, 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 merhaba. Şey vardı ya, bilirsiniz. Kayıp balık Nemo'dan sonra kayıp balık Dory. Bakın koyacağım şimdi oraya. İzleyin. Ben de... Henüz kalkma zamanı gelmedi. Yatağına geri dönmelisin. Annem olmadı. Tabii özür dilerim. Yatağa. Bir daha gidecek, unuttu. Hey Malin. Yatağa dön. Merhaba bu arada. Çok basit. Yatağa dön hadi. Merhaba. Değişik. Hey Malin baksana. Tamam kalktık. Aynı bu ya. Hiç değişmiyor. Çok enteresan. Burada öyle bir durum yok dediğim gibi. Burada konu neyse sizinle tabii ki de bir tanışma faslı oluyor. Bir merhabalaşma oluyor. Hal hatır sorma falan. Kurumsal da olsa. Ondan sonra tamamen iş odaklı gidiyor her şey. Türkiye bu konuda çok enteresan. 15. mail miydi neydi artık, bir noktadan sonra şirkette çalışan herkese etiketledim. Herkese merhaba yazdım büyük büyük böyle. Dinleyin ulan dedim, hani bu şekilde söylemedim ama ya dinleyin artık şu meseleyi bir çözelim dedim. Şimdi kurumsal bir kimlik edinmek, bir şirket kurmak burada çok büyük bir zahmet gerektirmiyor. Basit şeyler bunlar. 24 saat içinde şirketiniz aktif hale geliyor hatta. Size düşen şey burada bir ITN ya da EIN numarası almak şirket için. Bunu zaten ajanslar yapıyor sizin adınıza. Şirket sertifikanızla birlikte yapmak istediğiniz, çalışmak istediğiniz sektör neyse
Onunla ilgili bir şirket sertifikası çıkartılıyor. Kişiyseniz zaten LLC dediğimiz şahıs şirketleri, Türkiye'deki limitede denk geliyor bu. Bir şirket açıyorsunuz kendinize, vergi numaranızı alıyorsunuz ve gidiyorsunuz bankaya, kendinize bir şirket. Video çekeceğim ya, FBI bile girdi araya. Bak. Ardından bütün şirket belgelerinizle beraber gidiyorsunuz bir bankaya ve şirket hesabı açıyorsunuz ve ondan sonra aktif oluyorsunuz. 50 tane eyalet var Amerika'da. Her eyaletin vergi sistemi farklı. Bu çok adil bir düzen. Keşke Türkiye'de de böyle bir şey olsa. Örneğin benim yaşadığım Kaliforniya'daki yaşam standartları, kazanç durumuyla misal veriyorum. Texas, işte Delaware gibi yerler aynı değil. Dolayısıyla buraların vergi oranları çok düşük Kaliforniya'ya göre. Türkiye'de de keşke böyle bir şey olsa çok daha mantıklı bir sistem olur. Çok daha adil bir sistem olur. Örneğin İstanbul'da bir süpermarketiniz var diyelim, en basitinden ticaret yapıyorsunuz. Şimdi aynı süpermarketi alın gidin mesela Türkiye'nin en doğusunda ne var, işte Ağrı'ya falan açın. Şimdi oradaki adamın yapacağı satışta kazanacağı parayla İstanbul'daki kişinin aynı olmayacaktır. Dolayısıyla da vermesi gereken vergi oranı da aynı olmamalı. Ama Türkiye'de böyle bir durum yok maalesef. Burası vergi açısından da kazanç açısından da çok daha adil. O yüzden Kaliforniya'da yaşamanız ya da herhangi bir eyalette yaşamanız fark etmiyor. Bu düşük vergili eyaletlerden bir tanesinde kendinize şirket açabilirsiniz. Bulunduğunuz eyalette de bir dükkan ya da ofis ya da işte sektörünüz neyse onunla ilgili bir yer açarsınız kendinize ve biter. Hatta home office bile çalışabilirsiniz. Bu konular için Türkiye'de olduğu gibi burada da herhangi bir yasal engel yok. Ama freelance olarak devam edeceğim diyorsanız kurumsal yapılarla ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkacak. Onun için ilk yapmanız gereken şey tabii ki de bir SSN numarası almak, yani Social Security Number dediğimiz olayı halletmeniz gerekiyor ki vergi mükellefi olaraktan vergi ödeyebilirsiniz. Sizin şahsi banka hesaplarınızda bile işte yaptığınız işin karşılığında hak etmişliğiniz yatırıldığı zaman bunun da bir vergisi var. Burada bir muhasebeciyle anlaşacaksınız. Kalem kalem şunlar bana kendi ürettiğim işlerden falan geldi diyerekten bunların bildirimini yapıyorsunuz ve işte eyaletin vergi oranına göre gelir vergisi ödüyorsunuz. Kurumsallığa girdiğiniz zaman sizden enteresan şeyler isteyecekler. Özellikle de uluslararası çalışıyorsanız, yani Amerika içinde bir iş yapıyorsanız, bir şeyler üretiyorsanız benim gibi problem yok bunda ama örneğin ben şimdi Türkiye ile çalışırken Türkiye'nin benden istediği enteresan belgeler var. Burada hiç kullanmadığım belgeler, Türkiye'deyken de hiç kullanmadığım belgeler ama uluslararası olduğu zaman Türkiye'nin sizden isteyeceği belgeler. Bunlar nedir? Mesela benim önümde bir notum var gelen mailden. Örneğin banka bilgi formu isteyecekler sizden. Yani yaptığınız işin karşılığında biz sizin ödemenizi hangi bankaya göndereceğiz gibisinden. Tedarikçi bilgi formu isteyecekler sizden. İmza sürküleri isteyecekler. Şirketinizin imza yetkileri sizde mi? Sizden başka herhangi bir ortak var mı vesaire gibi bilgiler içerecek. Bu bir de mukimlik belgesi diye bir olay var. Mukimlik belgesi nedir? Mukimlik belgesi eğer ki benim gibi Amerika'da yaşıyorsanız sadece Amerika üzerinde vergi mükellefi olduğunuza dair bir ispattır. Bunu vergi dairelerinden alıyorsunuz. Türkiye'de internet üzerinden de interaktif vergi dairesi diye bir yapı var ya, oradan alabiliyorsunuz bunu. Bir de proforma fatura dedikleri, yani sizin boş fatura örneğinizi istiyorlar ki siz onlara fatura kestiğiniz zaman bu faturanın bir kopyası ellerine geçtiğinde diyorlar ki evet bize gelen fatura da aynı buydu ve bununla beraber size ödeme çıkartıyorlar. Freelance'larda durum biraz farklı. Freelance olduğunuz zaman burada da herhangi bir kurumla çalıştığınızda size gider pusulası imzalatabiliyorlar, bir gider makbuzu imzalatıyorlar. Aynı şey Türkiye'de de var. Ama uluslararası bağlamda freelance çalışırken bazı sıkıntılar çıkıyor. Bunu illa ki ıslak imzalı falan istiyor kurumlar ve siz de bunu size gönderilen mailden bir çıktı alıyorsunuz ve bunu oraya kargolamak zorunda kalıyorsunuz. Şayet ki kopya belgeyi kabul etmezlerse. Ben her zaman kurumsallıktan yanayım. Hani bir şirketleşme her zaman iyidir. Bir marka altında toplanmak her zaman iyidir. Şahıs olarak bile çalışsanız şirket olmak size müşteri olarak gelecek olan insanlara da bir güven verecektir. Çünkü Türkiye'de yaşanan bazı böyle hani vergi kaçırma durumları falan filan burada söz konusu olamaz. Öyle bir şey olursa zaten ciddi canınız yanar. Hem maddi hem manevi. Burada bir de kredi skor diye bir durum var. Bilenleriniz vardır. Bu resmen vatandaşlık puanlaması. Yani ne kadarlık adamsınız diye bakıyorlar. Bu kredi skorunuz düşerse ya da düşükse hayatınız olumsuz anlamda ciddi etkilenir. Ev bile tutamazsınız, o kadar söyleyeyim size. Dolayısıyla da bu işleri çok sık tutmanız lazım. Freelance ya da şirket bazında İstediğiniz işi yapabiliyorsanız bunda herhangi bir engel yok ama benim tavsiyem her zaman için şirketleşmedir. Bir şahıs şirketi kurun kendinize ve rahat edin. Amerika'da şirket sahibi olmadığınız için illaki buraya gelmeniz gerekmiyor başlangıçta. Türkiye üzerinden de bu konuda hizmet veren firmalar var, ajanslar var. Sizin adınıza şirketinizi açıyor. Bütün vergi numaranızı falan hazırlıyor. Burada sadece banka hesabı açamıyorlar sizin için.
Açtığını söyleyenler var ama daha açanı görmedim ben. Hatta bir yakınım için böyle bir şeye başvurmuştuk ama hesap açılamadı. Çünkü buradaki bankalarda şöyle bir problem var. Şahsi hesap ya da şirket hesabı hiç fark etmiyor. Burada fiziki olarak sizi görmeleri gerekiyor. Bunu yapmadan size bir hesap açmıyorlar. Burada bir banka hesabı açtığınız zaman bütün dijital ödemeleri de işte Payoneer, PayPal gibi. Payoneer şu an Türkiye'de de var ama PayPal Türkiye'de epeydir yasaklı biliyorsunuz. 2016 mı ne kapanmıştı o süreç. Burada onları da açabiliyorsunuz tekrar ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla da pek çok farklı platformlardan ödeme alabiliyorsunuz. Ama birbirinden farklı birkaç tane de platform var. Size Amerika'dan bir hesap numarası açıp bu hesap numarasını size ileten aracı kurumlar var. Sizin bankanız Amerika'da gibi görünüyor ama aslında realde bir Amerikan bankasında hesabınız olmuyor. Aracılar sizden belli bir komisyonla buraya ödeme almanızı ve buradan ödeme almanızı sağlıyorlar. Burada bir IBAN numarası söz konusu değil çünkü burada hesap numarası var ve Swift kodla uluslararası ya da işte Amerika içinde ödemeler alabiliyorsunuz. Zelle diye bir sistem var ki burada çok sık kullandığımız bir şey. O da bir application. Bankayla uyumlu bir application. Banka hesabınızın içinden direkt Zelle kuruyorsunuz hesabınıza ve para göndermek istediğiniz kişinin telefon numarasıyla ona para gönderiyorsunuz. Bunlar çok kolay yöntemler. Bir de uluslararası para gönderip alırken kullandığım, Türkiye'de kullanamıyorum bunu ama Türkiye'ye gönderirken kullanıyorum. Remitly diye bir sistem var mesela, o da çok iyidir. Burada gün ya da saat ne olursa olsun birkaç dakika içinde Türkiye'deki herhangi bir hesaba para aktarabiliyorum. Amerika'da iş süreçleri de biraz farklı. Bir firmayla görüştüğünüz zaman ve kendi yaptığım iş üzerinden örnek vereyim. Bir film şirketiyle bir iş görüşmesi yaptığım zaman size belli briefler veriyorlar. Bu tarz bir şey istiyoruz gibisinden. Ve onunla ilgili sizden bir demo çalışması istiyorlar. Bu kaçınılmaz bir şey. Sizinle beraber hatta farklı birkaç tane daha sizinle aynı işi yapan insana bunu sunacaklar. Farklı kişilerden, farklı ajanslardan, farklı çalışanlardan demolar alıyorlar ve bu demolar değerlendirildikten sonra evet biz sizinle çalışmaya devam etmek istiyoruz deniyor ve siz o işi almış oluyorsunuz. Lakin Türkiye'nin aksine, Türkiye'de de var bu demo durumu da, Türkiye'nin aksine burada şöyle bir güzellik var. Siz o demo yaparken harcadığınız zamanı, saati onlardan alıyorsunuz. Yani bir demo yapın bakalım hanginizinki iyi olmuş, ha seninki güzel, hadi bu iş bitti denmiyor. Her bir demo sahibine bu demo için harcanan zamanın bedeli ödeniyor. Örneğin 5 kişi ise sizinle beraber çalışan her biriniz ödeniyor ve içinden sadece bir tanesi seçilip devam ediliyor. Bunlarda da iki farklı anlaşma yapılıyor. Bir tanesi demo anlaşması, ikincisi projenin kendi anlaşması. Bugün burası ne kadar aktif ya. Helikopterler durmadı. Durumlar böyle. Yani buraya gelmek isteyen arkadaşlarım, sektörünüz ne olursa olsun bunlara hazırlıklı olun ki burada sıkıntı yaşamayın. Şirket kurma ile ilgili, buraya gelme ile ilgili süreçlerde nelerle karşılaşacaksınız bunlarla ilgili, buradaki iş sektörüyle ilgili bana sormak istediğiniz şeyler olursa lütfen yorum olarak yazın, bana mail de atabilirsiniz bu konuda. Ben de size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Herkese merhaba.